Çok sakat. Gerçekleştirdiler. Ben heyete bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Eş Genel Başkanlara bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ben de hepinizi selamlıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve heyetini ziyaret ettik. Biliyorsunuz, çok tartışılır bir süreçteyiz. Halkın geçiyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve heyetini ziyaret ettik. Biliyorsunuz, çok kayyum uygulamaları bugün artık Türkiye'lileşti. Biz demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin Türkiye'lileşmesi mücadelesini verirken maalesef iktidar tarafından kayyum uygulamaları sadece siyasi partilerle sınırlı olmayan bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz halkın seçmiş olduğu iradelerin yerine kayyum atanmasına karşıyız. Bunu bir hukuksuzluk olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte de bu hukuksuzlukları yaşayan bir parti olarak bu hukuksuzluklar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Halk 5 yıllığına, 3 yıllığına seçmiş olduğu yöneticileri kendilerini yönetmesini istiyor. Halk getirir, halk götürür. Yargı burada getirip götüren bir işler görmemelidir. Bizler yıllardır demokrasi, adalet ve özgürlükler mücadelesi yürütüyoruz. Bu uygulamalar tam da dediğimiz bu üç temel meseleye karşı aslında bir karşı duruştur. Parti olarak bunun karşısında duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Genel Başkan şahsında, İl Başkanımız şahsında geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz değerleri savunan bir partiyiz. Değerleri savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'de değerler için bedel ödeyen bir gelenekten geliyoruz. Siyasi iradenin gasp edilmesi yerine kayyum atanması da bir değerler karşısında bir hukuksuzluktur. Dolayısıyla değerleri savunan bir parti olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Sessiz kalmayacağız. Bir an önce iktidar bu tür uygulamalardan vazgeçmelidir. Seçilmiş iradeyle, belediyelerle
artık uğraşmaktan vazgeçmeli. Artık uğraşmaktan vazgeçmelidir. Orta Doğu'dan işte görüyoruz, demokrasinin olmadığı ülkeler resmen işte bir kaos ve kriz içerisinde yaşıyor. Bizler demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, adaletle aslında Orta Doğu'ya örnek bir model olabiliriz. Bunun aslında koşulları da var. Bunlar gündemimiz olması gerekirken işte bu yapay gündemlerle aslında hem Türkiye'yi hem halkımızı hem Türkiye'nin gündemini yormaya çalışıyoruz. Seçme ve seçilme hakkına kesinlikle saygı gösterilmelidir. Olmazsa olmaz en önemli bence koşullardan birisi budur. Yine omuz omuza bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi düzlüğe, demokrasiye çıkarma mücadelesini devam ettireceğiz. Bu topraklar hepimizindir. Bu topraklar üzerinde demokrasi olmasını istiyoruz, adalet olmasını istiyoruz. Seçilmiş iradenin bu ülkeyi yönetmesini istiyoruz. Dışarıdan yargı eliyle bu iradeye müdahale edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Demokratik olmayan bir rejim belki bugün Cumhuriyet Halk Partisi için bir risk oluşturuyor. Ama yarın bu biçimde devam eden bir rejim AK Parti için de bir risk oluşturacaktır. Sonraki gün başka bir parti, başka seçilmişler için de bir risk oluşturacaktır. Bizler DEM Parti olarak demokratik bir rejimin inşasının mücadelesini veriyoruz. 86 milyon için risk olan bu yaklaşımların, bu anlayışların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bir süreç yürüyor. Bir taraftan barış süreci diyoruz. Ama antidemokratik uygulamalarla bu süreç tıkanmaya çalışılıyor. Demokrasiyle barış birbirinden ayrılmaz. İki bütündür. Birisi diğerisiz yürüyemez. Dolayısıyla barışın tartışıldığı bir süreçte bu tür antidemokratik uygulamaların bir tıkaç rolü oynayacağını, artık bu anlayıştan, bu tıkaçları ortadan kaldırmaktan başka bir şansımız yoktur. Bu Cumhuriyeti demokratikleştirmek için omuz omuza, başta muhalefet partileriyle olmak üzere yürüyeceğimizi, birlikte mücadele edeceğimizi belirtiyor. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, üyelerine, seçmenlerine, gönül verenlerine geçmiş olsun diyor. Bir an önce bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek hepinize selam, sevgilerimi sunuyorum. Sayın eş genel başkanların şahsında DEM Parti'ye, üyelerine ilk andan itibaren bizimle dayanışma gösterdikleri, hem karar alındığında hem de o tatsız sahneler burada yaşanırken ve bugün de buraya ilk kurumsal ziyareti kendileri gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir hukuksuzluğun, büyük bir saldırının karşısındayız. Suçumuz ne diye bakarsak kaybetmeyi kabullenmiyoruz. Bu bina kazanan bir binaya dönüştü. Bu bina İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında en büyük zaferi kazandı. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanacağı gerçeğiyle birlikte bu bina hedef haline geldi. Bu binanın kendisi davalık. Bu binanın yönetiminin belirlenmesindeki il kongresi davalık. O il kongresinde seçilen il başkanı hem kongre üzerinden hem Çağlayan'daki bazı süreçlerdeki yönetici olarak üstlendiği görevler yüzünden davalık. Partinin bir tane sembol kedisi var şanslı, onu da geldiler veterinerlik yaptılar. Bu kadar husumet, bu kadar düşmanlık ne için yapılıyor partiye? Seçim kazanıyoruz diye, teslim olmuyoruz diye, baş eğmiyoruz diye. Burada yaşananları hepiniz gördünüz. Öncelikle buradan geçtiğimiz günlerde telefonla kendisini de aradım. Bir basın açıklamamız sırasında CNN Türk televizyonunun değerli muhabiri görevini yaparken o günün tansiyonu sırasında bir kitlede hareketlenme oldu. Orada sözüme değer veren herkese diye seslenerek dedim ki basın emekçileri, muhabirler,
mesleklerini yapan ve emekleriyle çalışan insanlar, onlara çalıştıkları kurumun yayın politikaları üzerinden, ki o da sözle eleştirilebilir, muhabirlere asla kimse tepki göstermesin dedim. Burada hepiniz buradayken bir kez daha arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Kötü bir sonuç doğurmadığı için olayların memnuniyetimi ifade ediyorum ve bir kez daha buradan sözümüze değer veren herkese, basın mensuplarının, gazetecilerin, muhabirlerin, kameramanların hepsinin kardeşimiz, hepsinin vatan evladı, hepsinin dünyanın en önemli mesleklerinden birisi. Hepimiz adına haber toplama, haber verme görevini yapmaya çalışıyorlar. Kurumlarından ayrı hepsine saygı duyuyoruz ve görevlerini huzur ve barış içinde yapmalarının temin edilmesi gerekir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkan'ın ağzından bir kez daha tekrar etmeyi istedim. Burada yaşananları hepiniz gördünüz. Bugün benim buraya gelmemden 2 saat öncesine, ziyaretten 2,5 saat öncesine kadar bu binanın her odasında polisler vardı ve binamız İçişleri Bakanı'nın emri, valiliğin tatbikiyle, emniyetin tatbikiyle işgal altındaydı. Bu binaya 9 kere reddedilmiş, 10.'sü zorla bulunmuş, talimatlandırılmış, 15 gün önce binaya atanacak kayyıma yakın bir avukat tarafından tarif edilen başvuru yaptırılmış. Daha sonra partiye, il başkanlığına kayyım atanmış ve buna karşı İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak itiraz etmiş. Geçen seçimin 310'a 290'lık rekabetinden şu anda delege olan sıfatı devam eden 580 kişinin neredeyse tamamının imzasıyla biz kayyıma karşı olağanüstü kongre istiyoruz demiş. Parti bir bütünleşmiş, sadece pek çoğu partiden yüz kızartıcı sebeplerden atılmış kişilerden müteşekkil bir grubun bu partiye yollanması, bu binanın elde tutulması ve 2'si istifa etmiş, 3'ü istifa etmiş kayyum heyetinin, geri kalanı da partiden ihraç edilmiş kayyum heyetinin görev yapması ve seçilmiş iradenin yerine geçmesine çalışıldı. Biz baba evine davette bulunduk. Bu davetimiz 5.000 polisle ve gördüğünüz bariyerlerle, binlerce, 10 binlerce bariyerle kilometrelerce bir ablukaya alındı. Bu ablukanın bir benzeri bazı terör eylemlerine karşı alınsaydı, mesela Ankara'daki Gar katliamına karşı alınsaydı, bombacılar bir kişi tarafından bile aranmadan, hiç durdurulmadan, hiç bariyer görmeden oraya gelmeselerdi 104 canımız gitmezdi mesela. Orada alınması önleyici tedbirin 50 katını burada aldılar. Partisinden ihraç edilmiş bir kayyum, partisine karşı suç işlemiş 30 kişiyle birlikte, topluma karşı suç işlemiş 30 kişiyle birlikte buraya girebilsin diye. Biz buna karşı baba evini savunun dedik. Baba evinin kapılarını kapadılar diye arkadaşlarımız sokakta kaldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin ifadelerinde var. Sokakları mı karıştıracaksınız? Erdoğan diyor kimseyi sokağa karıştırmasına izin vermeyiz. Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak falan değil, haneye, tecavüze mani olmak. Burada kimsenin burnunu kanatmadık ama buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafadır. AK Partililere soralım. Yarın iktidar değişmiş. Birileri partinize sizin seçtiğiniz kişi değil, kayyım atansın diye mahkeme gidiyor. 9 kere reddediliyor. 10. mahkeme seçtiğiniz il başkanının ya da genel başkanınızın yerine kendi kafasına göre birini yollamaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Kapıda çiçek yaptırıp gelin AK Parti artık siz mi yönetin diyeceksiniz. MHP'lilere soralım. Devlet Bahçeli'nin yerine, İstanbul İl Başkanınızın yerine bir hakim, bir siyasi rekabetten dolayı punduna getirmiş, yerine birini yollamaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Direnmeyecek misiniz? Devlet Bey gitti, yeni başbuğumuz kayyumdur mu diyeceksiniz?
Olacak iş mi bunlar? O yüzden bu işleri öyle kimse basite almasın. Burada arkadaşlarımız kimsenin burnunu kanatmadı ama ölmeyi dahi göze aldılar. Şu binanın içinde sıkılan biber gazı daha yeni binadan çıkıyor. Astımı olan var, hasta olan var, tansiyonu olan var. Hepiniz gördünüz, hepinizin gözü önünde oldu. Ve o andan itibaren biz başvurarak her partinin hakkı olan, hemen de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kayıt değişti. Bina zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı. Binamızın tapusu bizde, tapusu genel merkezde. İlin tapusu yok. Dedik ki burası genel merkez çalışma ofisidir. İl başkanlığı 2 katlı bir binanın boş 2. katıdır. Orasını adres yapıyoruz. Elbette burasını kayyıma vermeyeceğiz. Buraya geleceğiz, genel merkez olarak biz çalışacağız. Bugün de o çalışmamızı yaptık. Yarın geldiğimizde de o çalışmamızı yapacağız. Ama buna karşı ne yaptılar arkadaşlar? Halen daha İstanbul Valisi 3 gün sonunda artık bir şey diyemeyince Ankara'ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler burada bizim genel merkezin olmasın dediği kimse olmaz, polisin gelip onu çıkarması lazım. Başta polisin dışarı çıkması lazım. Hepsi vatan evladı, hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz ama burada hukuksuz bir işgale ve anayasal bir suça alet ediliyorlar. Neyse ki bugün işgal fiilen sollandı. Ümit ediyoruz ilerleyen saatlerde de gerekli düzenlemeler yaparak bina Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının bir genel merkez çalışma ofisi olduğu valilik kayıtlarına da girerek sorun çözülecek. Bunun dışında Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalarda bir paragraf, efendim Cumhuriyet Halk Partisi hayatı durduracak barışçıl eylemler. Ya sokağa karıştırmayacağız diyorum, anlamıyorsunuz. Savaşmıyoruz diyoruz, anlamıyorsunuz. Barışçıl eylemler. Diyor ki genel merkezinize kayyım atılırsa ne yaparsınız? Hayatı durdururuz dedim. Demokrasinin durduğu yerde hayat durmaz mı? Bir ana muhalefet partisine il başkanlığına atandı da borsa %6 düştü. Ne kayyım atanması? Kim neden bahsediyor? İşte bugün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi. Bakın o mahkeme 4 ay önce açıldı. İstanbul'daki bütün başvurular, bütün gerçekten hukukçu olan mahkeme başkanları görevsizlik verdiler İstanbul'da. Bu davalar Ankara'da görülür dediler. Ankara'ya geldi birleşti. Ankara'ya geldi birleşti. İstanbul İl Kongresi iptal davası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bütün yargılama süreçlerinden sonra, duruşma süreçlerinden sonra bugün kesin karara bağlandı ve esastan reddedildi. Burada 15 gün önce açılmış. Birinci kural, aynı konuda 2 mahkeme varsa ilk açılanda birleştirilir. Zaten İstanbul'da olması mümkün değil, Ankara'ya yollaması lazım. Bu hukuk yolu tüketildi ve mahkeme kesin karar verdi. Şimdi olması gereken, biz kararı 45. İstanbul Asliye'ye de gönderiyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Karar olduğu için tedbirin ortadan kalkmasıdır. Çünkü tedbir karara kadar konulan bir tedbirdir. Orada bir mahkeme kararı var. Bunu yapıp mı görevini yapacak? Buna ayak sürüyüp de siciline bu kara lekeyi gencecik yaşında yine mi yazacak hakim? Onu öyle göreceğiz. Göreceğiz bakalım ne yapacağını. Ama herkes biliyor. Nasıl kararlar vermişti? Bütün ilçe kongrelerini durdur, il kongresini kurdur, delegeleri bilmem ne yap. YSK ne dedi? Tam kanunsuzluk yaptığın işler dedi. Bu hakime 45'e. Hepsi devam edecek dedi. Yani dönecek dolaşacak, birkaç ay içinde birkaç hafta içinde yeni ilçe başkanlarımız, bir ayı biraz geçen bir sürede yeni il başkanımız seçilecek. Zaten yapılan iş konusuz kalacak. Ama Ankara'da karara bağlandı. Biz bu mahkemeye, bu verdiği tedbir kararına itiraz etsek dakikasında istinaftan durdurulacak. İtiraz dilekçemizi o gün verdik, ertesi gün o gün karara bağlaması lazım. Ne diyor arkadaş? Eylül'ün sonunda 26'sında bir duruşmam var.
O gün konuşuruz diyor. Ya yani düşünebiliyor musunuz? O güne kadar bunu itirazı karara bağlamayarak, ya kararın bu de arkasında dur. Dün verdiği kararı 26'sına kadar doğru mu yaptım diye düşünerek burayı kayyımda tutmaya çalışan bir anlayış. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kendisini, onu okutan hocalarının huzurunda ve gelecekte evlatlarının, torununun huzurunda mahcup edecek bir talimatı yerine getiriyor. Talimatı verenin kim olduğu, niyetinin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm hukuk süreçlerini, zaten Yüksek Seçim Kurulu kör düğümün nasıl çözüleceğini İstanbul'da da gösterdi, Türkiye'de de gösterdi. O süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Bunun dışında yapılanların hepsi şudur: sokağa çıkıp da bu yapılanlara doğru yapıyorlar diyen AK Partili bulmak, MHP'li bulmak mümkün değil. Ben AK Parti'de de dünya kadar siyasetçinin kardeşim biz ne yapıyoruz diye içeride tartıştığını biliyorum. Bunlar olacak işler değil. Bu yollar açılamaz. Bu yolları demokraside açarsanız iktidara gelen bir hakimi ayarlar, muhalefetin canını okur. İktidarınızın son bir yılında açtığınız yolun yarın nelere yol açabileceğini görmüyor musunuz? Ya da gencecik yaşında aldığı bir talimatla siyasete bu kadar ağır müdahale eden bir hakim, iktidar değiştiğinde bu sicilin kendisini artık bu meslekte nereye getireceğini görmüyor mu? Gerçekten ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu vakitten sonra İçişleri Bakanı akıl almaz bir adam. İstanbul Valiliğinden biliyoruz. Civa yerinde durmaz, döner durur. Gitti İçişleri Bakanlığı yapıyor. İçişleri Bakanı olduğu günden beri makama yönelik olarak son derece saygın bir ilişki yürütmeye çalışıyoruz. Her kriz döneminde savruluyor. Bana saldırıldığında ilk telefonu açar, İstanbul Valisi açar, bütün Türkiye soruyor, bu saldırı neden oldu, bu saldırı neden oldu? Çıktım dedim ki İçişleri Bakanı aradı, Vali aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Ben bu saldırıyı hiçbir siyasi partiyle, bir siyasetçiyle ilişkilendirmiyorum. Tahkikat yapılıyor, o tahkikatın sonucunu bekleyeceğiz. Manisa'da kardeşim vefat ediyor. İlk telefonu o açıyor, paylaşım yapıyorlar. Ferdi Zeyrek için taziye bildirdi. Özgür Özel'in işte saldırı için şunu yaptı. Ailesinden şu tehdit edildi, bunu yaptı. Ama gün kötülük yapmaya gelince kapıyı duvar yapıyor arkadaşlar. Bizim hakkımızı teslim etmeye gelince dut yemiş bülbüle dönüyor arkadaşlar. Bu mu yiğitlik? Bu mu devlet adamlığı? Böyle mi görev yapacaksınız? Evimi taşıdım diyorum, taşıyamazsın. Kiracıyı çıkardım, ben oturacağım diyorum, oturamazsın. Ya sen işlemi yap. İtirazı olan varsa gidecek mahkemeye. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum, saymayalım diyen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayanlar, üst mahkemeleri, birinci kademe mahkemesine ezdirenler çıkmış bana diyor ki Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına saygılı ol. 9 tanesine sen saygı duymayıp 10'uncudan bu işi yapıyorsun da ben ne saygılı olacağım Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına? Bütün meslektaşları, mevkidaşları, karar yazan diğer mahkemeler, millet parmağını ısırıyor. Bu dava İstanbul'da görülür mü? Bu davaya tedbir verilir mi? Yüksek yargıda bir tane bu davaya tedbiri hukuki gören varsa çıksın açıklasın, saygı duyacağım. Herkes aynı şeyi söylüyor. O yüzden bu olmayacak işi oldurmaya çalıştılar. Dimdik ayaktayız, buradayız. Bundan sonra da bu süreçleri en büyük titizlikle, en büyük kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz. Bizi yaptıkları bu zulümlerle duruşumuzu değiştiremezler. Mücadelemizi durduramazlar. Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi süreçte kendileri için tehdit olan bir siyasi parti olmaktan çıkarıp iktidar umudu olmayan bir siyasi partiye dönüştüremezler.
Ayrıca partinin aldığı tarihsel tutarlılık içinde doğru kararlarla ortaya koyduğu iradeyi böyle yaparak sakatlayıp bir takım kararlar değişikliklerine yönlendirip kendilerince Cumhuriyet Halk Partisi'ni süreçlerin dışına atmaya çalıştıklarının farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olması gereken yerde duracak, konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek. Tayyip Erdoğan'ın ve onun saraydaki tasarımcılarının bize çizdiği çerçevenin içinde değil, kendi belirlediğimiz sınırlar içinde siyasi mücadele yapacağız. Onların bize çizdiği yere mahkum ve onların bariyerlerine mahkum kalmayız. Milletvekillerinin önüne bariyer çekebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet çizgisi bariyerlenemez. Bu partinin iktidara yürüyüşü, Türkiye'de muhalefetin iktidarı değiştirme noktasındaki azim ve kararlılığı araçsallaştırılmış mahkemeler ve hakimler tarafından engellenemez. Mücadelemiz sürecek. Sizlerin hepinize bütün bu süreçte emekleriniz için, gayretleriniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da İl Başkanımız Özgür Çelik'le birlikte, il yöneticilerimizle birlikte hem il başkanlığımızda hem buradaki ofisimizde görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Son sözüm şudur. Bu bina İstanbul İl Başkanlığıysa bu binaya niye vatandaş üye olmak için kayda gelemiyor? Ya da bir üye niye aidat ödemek için içeri giremiyor? Burayı il başkanlığı tutuyoruz diyorlar. Siyasi partilerin faaliyetlerinin bu şekilde kısıtlanması mümkün değil. Buraya gelecek aidat ödeyecek. Buraya gelecek yeni üye kaydı yapacak. Bu bina il başkanlığı değilse, bizim çalışma ofisimizse, bu binada sizin ne işiniz var? Bana sormadan evime nasıl giriyorsunuz? Evime nasıl zorunlu ikamet veriyorsunuz birileri için? Bu burada duracak diyorsunuz. O yüzden İçişleri Bakanlığı bu soruya yanıt veremez. Bu çelişkiyi sürdüremez. Tarihe bu utançla geçemez. Bu bina il başkanlığıysa isteyen her üye buraya girer. Her vatandaş gelir. Ben üye kaydedeceğim sana karşı. Örgütleniyorum. Benim en önemli görevim bu. Yok burası il başkanlığı değil diyorsam il başkanlığının adresini göster, oraya gitsinler. Evimden de çık. Şu an için seni istemiyorum. Randevu istersen çay içmeye gelebilirsin. Ali Yerlikaya'ya söylüyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun.